Bu videoda çok sıra dışı bir şey deneyeceğiz. Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Ahlat Ağacı'nı görmeden filmin afişlerini inceleyeceğiz. Bakalım afişler tek başlarına nasıl anlamlar üretiyorlar? En başından söyleyeyim, burada amacımız filmin konusunu tahmin etmek değil. Afişleri birer özgün metin olarak ele alıp onların bize nasıl anlamlar yarattığını göstermeye çalışmak. Eğer sizin de aklınıza farklı anlamlar geliyorsa bu göstereceğim afişlerden yorum köşesine yazın, bakalım nasıl anlamlar çıkacak. Öncelikle afişlerin tasarımcısıyla başlayalım. Ethem Onur Bilgiç. Sağ olsun Ethem bizleri kırmadı ve afişlerini incelememize izin verdi. Dilerseniz şimdi Ahlat Ağacı'nın 3 tane posterini inceleyelim. İnsanın ilk gözüne çarpan şey afişin yukarısında fırçayla oluşturulmuş kıvrık renkler. Sanki Van Gogh'un fırça darbeleri. Acaba bu afişin neredeyse yarısından fazlasını dolduran karakterin sanatçı oluşuna bir gönderme mi? Şayet öyleyse posterdeki karakterimiz nasıl bir sanatçı? Van Gogh'a benziyorsa bizi büyük bir iç çatışma ve sorunlar bekliyor. Van Gogh'un ailesiyle arası hiç iyi olmadığı için ailesi onu hiç istemiyordu. Ve hatta ailesi için hayatlarındaki en büyük başarısızlık benmişim gibi baktılar bana diyen Van Gogh, o resimlerini delilik ve bir sanatçı ruhun arasında gide gele çizmiştir. Acaba posterdeki bu Van Gogh-vari esintileri sanatçı karakterin yaşadığı delilik boyutundaki sıkıntılarına gönderme olarak kabul edebilir miyiz? Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Benim bu yorumlarım Ethem'in bir tasarımcı olarak ne demeye çalıştığı değil, benim bir okuyucu olarak ne anladığımdır. Ve edebiyatta biz buna Reader Response Theory deriz. Yani okur odaklı teori. Edebi teorilerin içerisinde mananın nerede olduğu tartışıla durulur. Yani mana yazarda mı, metnin kendisinde mi, yoksa okuyucuda mı? Sevgili hocam bir soru soracağım. Sor bakalım. Şimdi yazar ortaya bir metin çıkarırken anlam oluşturmaya çalışıyor. Metnin de kendi içerisinde bir takım oluşturmuş olduğu anlamlar var ama hani okuyucu o metne nasıl anlam katıyor? Evet. Peki demin verdiğim örnek üzerinden gidelim. Van Gogh örneğini verdim. Şimdi önümüzde bir poster var. Ve bu posteri kim yapmış? Ethem yapmış. Bir tasarımcı olarak Ethem ortaya bir poster koymuş. Ben diyorum ki şimdi benim bu yaklaşımım okuyucu odaklı bir yaklaşım. Yani ben Ethem'in o posterde yaratmaya çalışmış olduğu anlamı anlamaya çalışmıyorum. Veya posterin sadece tek başına ortaya çıkartmış olduğu anlamın da ne olduğunu anlamaya çalışmıyorum. Ama ben okuyucu olarak, yani o metni irdeleyen, düşünen, onun hakkında fikir üreten kişi olarak bir anlam yaratmaya çalışıyorum. Peki ben okuyucu olarak nasıl anlam yaratabilirim? Bunu soruyorsun. Şöyle, Van Gogh örneğini kim verdi? Ben verdim. Peki neden ben Van Gogh örneğini verebildim? Çünkü Van Gogh'u biliyorsun. Biliyorum. Dolayısıyla okuyucu bir metne yaklaşırken belli bir birikimle geliyor. Sen de o postere baktığın zaman o postere bakmadan önceki Engin bir birikimle o postere bakıyor. Dolayısıyla senin orada yaratacağın anlam benim orada yaratacağım anlamdan daha farklı olabiliyor. Ben de Van Gogh'un resimleri olduğu için benim belleğimde o posterdeki o çizgiler, o resimler, o renkler beni oraya yönlendirdi ve ben o renkleri o karakterle bağladım. Anlatabildim mi? Hala anlamamış gibi bakıyorsun ama başka bir örnek mi vereyim? Tamam, başka bir örnek vereyim. Tamam, romandan örnek vereyim. Vereyim mi? Şimdi bir roman düşün, okuyorsun. Romanda şöyle bir cümle var. Karakter geldi, kapıyı açtı, içeri girdi ve koltuğa oturdu. Doğru mu? Şimdi burada bir anlam var, değil mi? Bir kurgu var burada. Bu kurgu metnin içinde. Yazar bunu yazmış. Şimdi senin bu benim sana söylemiş olduğum sahneyi canlandırdığın şeyle benim canlandırmış olduğum şey aynı mı? Değil. Çünkü koltuk bambaşka. Ben kırmızı bir koltuk tahayyül ediyorumdur. Sen belki başka bir renkte. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Aslında ortada bir tane metin var. Dikkat et. Bir tane cümle var, değil mi? Koltuk diyor ama siz onu kırmızı da anlayın. Ben sarı olarak da yorumlayabilirim. Aynen. Karanlığı siz böyle zifiri bir karanlık olarak da... Aynen. O zaman ne olmuş oldu? Ortada bir tane metin var ama okuyucu sayısı kadar farklı anlam var. Sen okumuş olduğumuz aynı metinden farklı bir anlam çıkartıyorsun. Ben farklı bir anlam çıkartıyorum. İşte buna okur odaklı teori deniyor.
Oldu mu? Tamam. Anladın değil mi? Anladım. Anladın. Sen benden Research and Writing dersini almamış mıydın? Evet, almıştım. Ben orada anlattım bunları. Bak seneye bir daha karşına çıkacak. Ondan sakın bana bir daha anlamadım hocam falan deme. Öyle 14 BK hocam geç geldi gelmedi falan filan öyle yemem yani ben onları. Tamam mı? Geçin. Hadi bakalım. Engin de anladığına göre konuyu burada geçiyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda bu konuyla ilgili detaylı içerikler yapacağız. Şimdi gelin posterimize geri dönelim. Karakterin boynundaki atkı belki havanın soğuk olduğundandır ama sanatçı kişiliğini destekleyen bir unsursa bu atkı ona sanatçı arketipini yeteri kadar veriyor. Dahası büyükçene resmedilmiş sanatçımıza bakan bir başka karakter var. Ve bu karakter sanatçı karakterden bayağı küçük. Her ikisinin de aynı kişi olduğunu düşünüyorum. Eğer öyleyse burada müthiş bir gönderme var. Nedir o gönderme? Sanatçı kimliğinden arınmış, belki de tüm personalarından ayrıştırılmış karakter dönüp arkasında kendi sanatçı kişiliğine bakıyor. Arkaya bakışı kendi sanatçı kişiliğini sorguladığını gösteriyor. Ve muhtemelen bilinçaltında kendisini yücelttiği bu sanatçı kişiliğine bir çıkış yolu arıyor. Ama işi bir hayli zor gibi gözüküyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü kendini gösterme çabasında olan bu karakterin geçmişi tıpkı afişteki kurumuş, meyvesi kalmamış ahlat ağacı gibi dallanıp budaklanmış. Artık zihni tam bir kaos içinde. Dahası karakter ve ağacın bütüncül görüntüsü insana yaşam ağacını anımsatıyor. Yaşam ağacı başta Asya şamanist gelenekleri olmak üzere birçok kültürde rastlanan bir sembol. Çok farklı şekillerde resmedilmiş. Yaşam ağacı gökyüzüne uzanan dalları ve yer altına uzanan kökleriyle hayatı, dünyevi ve uhrevi evrenin döngüsünü temsil eder. Bu döngüde her şey uyum içindedir. Ancak posterimizdeki göndermede yaşam ağacı sembolünün aksine yüzeyde yapraklarıyla yeniden doğuşu anımsatan yapraklar yerine karakterin kendisi bulunmakta. Sanki kozmik dengeyi kişisel hırsları yüzünden yok eden biri var karşımızda. İkinci afişe baktığımızda yine aynı karakter çıkıyor karşımıza. Yine afişin çoğunu bu karakter kaplamış. Dahası bir kitap ile ikiye bölünmüş. Bakın bu bölünmeyi biz edebiyatçılar asla sadece kelimenin kendi anlamıyla almayız. Bu bölünme mecazi olarak karakterin ikilemini de yansıtır. Neredeyse çift kişilik olmuştur. Bunun en güzel örneklerinden biri Hitchcock'un Psycho yani Sapık filminin afişidir. Bakın Psycho yazısı nasıl ikiye bölünmüş. Tıpkı karakterin yaşadığı kişilik bölünmesi gibi. Afişimize geri dönecek olursak bu karakterin yaşadığı ikilemin temel sebebinin bir kitap olduğunu görüyoruz. İlk afişteki sanatsal kişiliğe olan gönderme ile bu afişteki kitabı bağlarsak birbirine sanırım ana karakterimiz bir yazar. Kitabın sayfa ayrıcı bu dram modunda bana kana bulanmış bir ölüm aletinden başka bir şeyi imlemiyor. Yani bu afişte bir metaforik ölüm kokusu var. Ve son afiş. Burada karakterimiz kitaba ve ağaca çok uzakta. Ayrıca boyut olarak onlardan da çok küçük. Ağaca ve kitaba doğru yönelmiş karakter adeta onların yanında değersiz kalıyor. Sanki uzakta duran güneş ne ağaca yarıyor ne de karaktere. Bu arada şunu da eklemeyi unutmayayım. Ahlat yaban armudu demektir. Ve yaban armudu olgunlaşmadan yenmez. Şayet ahlat ağacı karakterimizi temsil ediyorsa burada sanatçımız toplum tarafından kabul edilmeyi beklerken tüm meyvelerini döktüğü için nasibini alamadan ölmüş demektir. Ama unutmayın ki her son yeni bir başlangıçtır.